Emniyete göre ilk gelen bilgiler Yenibosna Karakolu'nun yakınlarında bir araçta patlama olduğu yönünde. Tabii olay çok taze. Bunlar teyite muhtaç bilgiler çünkü polisler de orada bir polis merkezi var. Evet, 75. yıl karakolu. Ama bir yandan da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha uzmanlarıyla bölgeye destek gönderiliyor. Zırhlı araçlar oraya doğru gönderiliyor. Yani şu anda henüz çok taze olay, çok yeni. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri elbette ki orada araştırma yapacaktır. Ama ilk gelen bilgilere göre bir aracın içine yerleştirilen bombanın patladığı yönünde. İlk gelen bilgiler bunlar. Şu anda bir panik havasının olduğu görülüyor karakolun çevresinde. Biz de o bölgeye doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Ambulansların gittiğini biliyoruz. Yaralı var mı veya bir can kaybı var mı? Bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak o bölgede aynı zamanda bir operasyonun da sürdürüldüğü gelen bilgiler arasında büyük bir ihtimalle polis bir şüpheli kişiyi takip ediyor diye düşünüyoruz. Çünkü o bölgeye zırhlı araçlar da gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir çatışma olasılığına karşın. Şu anda elimizdeki... Evet. Saat tam olarak kaçta olduğuna dair bir bilgi var mı? En fazla 5 veya 6 dakika önce oldu bu olay. En fazla. Yani çok sıcak yani. Çok sıcak. Yani 10 dakika diyelim. 10 dakika önce oldu. Olay daha çok yeni. Henüz ne olduğu konusunda çok ciddi bilgiler yok elimizde ama polis telsizlerinden baktığımıza göre bir aracın içerisine bomba yerleştirildi ve bu aracın patladığı yönünde bilgiler geliyor. Ya çok güçlü bir patlama olduğunu söylüyorum çünkü havalimanından da bazı vatandaşlar ve havalimanından çalışan kişiler aradılar haber merkezini. Güçlü bir patlama sesi duyduk dediler. Havalimanıyla Yenibosna arasında da yaklaşık 5-6 kilometre olduğunu söyleyebiliriz. Yenibosna'da 75. yıl karakolunun olduğu yer. E5'e yakın, E5 karakol, D100 karayoluna yakın bir bölge burası. Patlamama geniş bir alanda duyuldu. Söylediğiniz gibi İstanbul Emniyetine bağlı bomba imha uzmanları, olay yeri inceleme ekipleri oraya gidiyor. Bir yaralı var mı? Hayatını kaybeden var mı? Ki umarız yoktur. Bununla ilgili henüz elimize bilgi gelmedi. Ama dediğimiz gibi çok sıcak. Olay çok sıcak. Emniyet Müdürlüğü ekipleri oraya gidiyor. Daha sağlıklı bilgiyi de olay yerine ekiplerimiz ulaşmak üzere onlardan alabileceğiz. Gökten Bödük, ilerleyen dakikalarda muhakkak yeniden sesini duyacağız ve senden yeni bilgileri almayı isteyeceğiz. Şimdilik eldeki mevcut bilgileri tekrar etmekte fayda var. İstanbul'da Yenibosna'da bir polis karakolu yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama o denli şiddetli deniliyor ki, az evvel Gökten Bödük de aktardı bunu. Havalimanında olan vatandaşlar dahi bu patlamayı duydu ve polis merkezlerini arayarak, aynı şekilde gazeteleri ve televizyonları arayarak nedir bu olayın aslı diye sorma ihtiyacı hissetti. En fazla 10 dakika önce gerçekleştiğini bu saldırının söyleyelim. Tahmin edilen odur ki bir araçla bombalı saldırı gerçekleşti. Ancak şu an bunun bir resmi açıklama olmadığının altını kalın kalın çizmekte fayda var. Çok sıcak bir gelişme. Tabii ki şehrin kalabalık noktalarından biri. Hayatın olanca hızıyla normal rutin akışında devam ettiği saatler bunlar. Okulların yavaş yavaş dağılmaya başladığı, insanların sokakta alışveriş yaptığı, çocuklarını okullardan alıp evlerine döndüğü saatler bunlar. Dolayısıyla çevrenin kalabalık olduğunu tahmin etmek güç değil o dakikalarda. Zaten bir polis karakolu, herkesin şüphesiz önünden günlerce, gün içerisinde binlerce kişinin geçtiği bir nokta orası. Yenibosna'da şehrin kalabalık noktalarından biri. Bu anlamda bu patlamanın ardından endişe ettiğimiz husus yaralılar olması, hayatını kaybedenler olması. Dileriz böyle kötü haberler aktarmak zorunda kalmayız.